Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Senem. Bu videomda sizlere 2 yaş ölçülerinde izci hırka anlatımını yapacağım. Hırkam için 2,5 yumak ip kullandım. İpim 330 metre uzunluğunda. %55 pamuk, %45 akrilik bir ip arkadaşlar. Siz 250 metre uzunluğunda bir ip tercih ederseniz 4 numara şiş kullanarak örerseniz hırkanızın ölçüleri 3-4 yaşa uygun olur. Çünkü 250 metre uzunluğunda olan ipler 330 metre uzunluğunda olan iplere göre daha kalın olduğu için daha büyük elde etmiş olursunuz. 2 yaş hırka ölçülerini vereyim. Hırkamızın genişliği 31-32 santim. Kol boyumuzun uzunluğu ise 35 santim. Beden uzunluğumuz ise 36 santim arkadaşlar. Hem kız bebeklerde hem de erkek bebeklerde kullanılabilen bir model. Gerçekten dokusu, modeli çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomun içerisinde birçok örgü tekniğinden de bahsettim. Kenar birit yapımına, kapşonu dikişsiz nasıl birleştiriyorum ayrıntılı olarak anlattım. Yine kol birleştirmemi nasıl yaptım dikişsiz olarak, yani dikiş izi belli olmadan nasıl birleştirdim. Hepsini ayrıntılı olarak gösterdim. Kol kesimini fabrika tipi lastik olarak kesip tamamladım arkadaşlar. Yine beden lastiğimizi de aynı şekilde nasıl kesiyorum videomun içerisinde ayrıntılı olarak anlattım. Şimdi hırkamızın yapımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Hırkamıza 3,5 numara şişimize 90 ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Şişime 90 ilmek attım. Şimdi arka yüzdeyim. 3 tane ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3. Daha sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızı tamamen ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Son 3 ilmeğimizi yine örmeden alalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son 3 ilmeği örmeden şişime geçirdim. Şimdi ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3 ilmeğimle birlikte 17 ilmeğim oldu. Şimdi bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz. 3 6 9 12 15 16 17. 3 tanesini düz olarak ördük. 14 tanesini de haroşa olarak ördüm. Şimdi artırma yapıyorum. Aralarda 2 haroşa ilmeğimiz olacak. 2 haroşa ilmeğin hem sağına hem de soluna birer artırma yapacağız.
2 ilmeğin hem sağına hem soluna birer artırma yaptıktan sonra kollarımız için 11 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi yine bir artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi arkamızda 26 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 24 25 ve 26. Arkamız için 26 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 ilmek yine haroşa olarak örüyorum. Yine bir ilmek artırıp kolum için 11 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir artırma yapıp 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi bir önceki sırada örmeden almış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenarda olan 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi ön yüze geçiyorum. Yine 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir önceki sırada aradaki 2 ilmeğimizin kenarlarına yapmış olduğumuz artırmalarımızı da ters olarak örüyoruz. Yani arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Üç ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşa olan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek daha artırma yapıyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi örüp yine bir artırma daha yapıyorum. Ayrımlarımızın belli olması için ilmek ayracı kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi koldaki ilmeklerimi örüyorum. Yine bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir artırma yapıp arkadaki ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yine arada olan 2 ilmeğimin hem sağına hem de soluna bir ilmek artırma yapıyorum. Bu ilmeğin bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek, 2 haroşa ilmeğimin hemen yanına bir ilmek artırma yapıp koldaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimi örüp tekrar bir artırma yapıyorum. Önde olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp 3 ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzümde 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve diğer ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzümü ters olarak ördüm. Ön yüze geçtim. Yine sonda olan 3 ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze geçince 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Yine bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimi de ters olarak örüp bir ilmek artırma yapıyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi örüp yine bir artırma yaparak koldaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine arada olan ilmeğimin kenarlarına birer artırma yapıyorum. Şimdi arkada olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Haroşalarımı ben önden atarak yapıyorum arkadaşlar. Sizler her iki tarafta da düz örerek haroşanızı örebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz.
Yine 2 haroşa ilmeğimin kenarlarına birer artırma yapıyorum arkadaşlar. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Arada olan ilmeğimin kenarlarına birer artırma yapıyorum. Öndeki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonda olan 3 ilmeğime kadar haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp 3 tane ilmeği örmeden alıp arka yüzüme geçiyorum. Örmeden aldığım ilmekleri bu yüzde ters olarak örüyorum. Roba kısmını biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyoruz. Ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Ayrım yerlerinde arada olan 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına her ön yüzde artırma yapıp arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyoruz. Kenardaki birit kısımlarını ise göstermiş olduğum gibi örmeden alıp diğer tarafta örüyoruz. Arkadaşlar, robamızda ilerlemeden önce iliğimizi açmayı unutmayalım. Yine örmeden almış olduğum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde iliğimizi açalım. Her 12-13 sırada bir de ilik açacağız arkadaşlar. 3 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Alttaki ilmeği şişe geçirip bir ilmek ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi de birlikte örerek kesiyorum. Burada iliğimi açmış oluyorum. Şimdi yine haroşa olarak örmeye devam edelim. 12-13 sırada bir iliğimizi açalım. Robamızda şimdi ilerleyip gelelim. Robamızı koltuk altına kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 25 artırma sırası yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Şimdi 26. sıradayım. Kollarımızı örmeye geçeceğim. Robada 2 tane iliğimiz oldu. 13 sırada bir de ilik açtım. Sizler de 12 ya da 13 sırada ilik açabilirsiniz. Arada olan 2 ilmeğimin bir tanesini öne ayırıyorum. Bir tanesini de kolumuza ekliyorum arkadaşlar. Kolda olan ilmeklerimi yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Robamızı misinalı şişle ördüm. 3,5 numara. Kolumu da yine farklı bir şişle örüyorum. 3,5 numara normal şişle kolumuzu örüyorum.
Yine arada olan iki tane ilmeğimin bir tanesini kolumuz için örüyorum. Diğerini de arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Hırkamızın arkasına ekleyeceğim. Hırkamızın kenarları, kol kenarlarında dikerken dikiş izi olmaması için kenarlarımızı da yine haroşa olarak örelim. Son ilmeği örmeden aldım, döndüm ve bu sırada ilmeğimi örüyorum. Kol kenarları da haroşa olunca dikiş izi belli olmuyor arkadaşlar. Videomun sonuna yine kolu nasıl diktiğimi de gösteririm arkadaşlar. Sonda olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yüze geçiyorum. Bu yüzde haroşa olarak örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Kolumuzu bu şekilde biraz örelim arkadaşlar. Kolda kesimlerimiz olacak. O kısma kadar örüp gelelim. Kolda toplam 44 sıramız oldu arkadaşlar. Omuzdan sayarak 44 sıra ördükten sonra kolda her iki tarafta birer ilmek kesiyorum. 44 sıra ördükten sonra 45. sırada birer ilmek keseceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örüyorum haroşa olarak, yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyoruz. Üç ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp
arka yüze geçiyorum. Kol kesimlerimizi her zaman ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzün tamamını haroşa olarak örüyorum. 8 sırada bir kolda kesim yapalım arkadaşlar. Toplamda 6 ilmek keseceğiz. Bu sırada 2 ilmek kestik. 8 sıra örüp 2 ilmek daha keselim. Daha sonra yine 8 sıra örüp 2 ilmek daha keselim. Daha sonra kol ucumuzu bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi kesimlerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Kolumuzu bilek kısmına kadar ördüm arkadaşlar. 45. sırada her iki kenarda, 53. sırada ve 61. sırada her iki kenarda birer ilmek keserek toplamda 6 ilmek kestim. En son 61. sıradan sonra 62, 63, 64, 65 ve 66 sıra ördüm. Şimdi bu sırada yine kesimlerimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 1 ilmek kesiyorum. Yine 8 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüp 1 ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 yine 8 ilmek örüp 1 ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüp yine 1 ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek kesiyoruz. Bu sırada da toplam 5 tane ilmek kesmiş olduk. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzümüzü tamamen yine ters olarak örüp ön yüze geçeceğim. Beş ilmek kestikten sonra arka yüzümüzü ters olarak örüp ön yüze geçiyoruz. Şimdi bu sırada ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu kısma kadar kolumuz 30 santimde arkadaşlar. Bu kısma kadar 4 santimde bir ters bir düz olarak örelim. Toplamda kolumuz 34 santim olunca kolumuzu keseceğiz. Şimdi bir ters bir düz olarak 4 santim örelim. Kolumuzun lastik kısmını bir ters bir düz olarak 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi fabrika tipi lastik kapatma ile kolumuzu keseceğim. İpimi şu şekilde uzun bırakarak triko iğnesine geçirdim. İlk ilmeğimi şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçirip şişimden çıkarıp sıkıştırıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi atlayıp
yandaki düz ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Sonra tekrar dönüp atlamış olduğum ilmeğin içerisinden iğnemi geçirip ilmeği şişten çıkarıyorum. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeğin arasından iğnemi öne geçirip daha sonra yandaki ters ilmeğin içerisinden iğnemi arka tarafa geçiriyorum. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Yine aynı yapmış olduğum işlemi yapacağım. İlk ilmeğin içerisinden iğnemi geçirip ilmeği şişten çıkarıyorum. Daha sonra yandaki ilmeği atlayıp diğer ilmeğin içerisinden, düz olan ilmeğin içerisinden ipimi geçirip atlamış olduğum ilmeğe dönüyorum. İçerisinden ipimi geçirip bu ilmeği de şişten çıkarıyorum. Daha sonra ipimi arkaya alıp 2 ilmeğin arasından öne geçiyorum. Daha sonra burada olan ters ilmeğimin içerisinden ipi arkaya geçiriyorum. Bu şekilde fabrika tipi lastik olarak kapatmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizin içerisinden ipimizi geçirip ilmeği şişten çıkarıyorum. Daha sonra yanda olan ters ilmeğimi atlayıp düz ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum. Atlamış olduğum ters ilmeğin içerisine tekrar dönüyorum. Ve ilmeği şişten çıkarıyorum. İpimi arkaya alıp 2 ilmeğin arasından ön yüze geçiyorum. Yandaki ters ilmeğin içerisine batıp tekrar arkaya geçiyorum. Bu şekilde kapatmamızı yapıyoruz. Bu şekilde kolumuzu keselim arkadaşlar. Daha sonra beden kısmına geçeceğiz. Koldaki ilmekleri fabrika tipi kapatma tekniğini kullanarak ilmeklerimi kapattım arkadaşlar. Siz de hazır trikolarda olduğu gibi gözükmesini istiyorsanız bu şekilde kesimlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ipimi bu kısımdan bağladım. Arka kısmımı örerek diğer koluma kadar geldim. Şimdi diğer kolumu da aynı şekilde örüp kesimlerimi de aynı şekilde yapacağım. Yine arada olan 2 ilmeğimin bir tanesini arka kısma ekledim
Bir tanesini de kola ekliyorum. Bu kolumuzu da aynı şekilde örelim. Daha sonra bedenimizi örmeye geçelim arkadaşlar. Diğer kolumu da tamamladım. İpimi buradan bağladım. Şimdi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Ön kısmımızı ön yüzde bir kısmına kadar örüyoruz. İpimi arkaya alıyorum. 3 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden aldığımız 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yine arka yüzümüzü de haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Beden kısmımızın tamamı haroşa olarak örülecek arkadaşlar. Koltuk altlarında da herhangi bir artırma işlemi yapmayacağım. Koltuk altına kadar geldim. Şimdi burada ön kısmı arka kısmı birleştiriyorum. Herhangi bir artırma işlemi yapmadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine diğer kola kadar örelim. Evet, diğer kol ayrımına kadar geldim. Şimdi öndeki ilmekleri bedene birleştiriyorum.
Yine sonda olan 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ise haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 13 sırada bir ilik açıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sıra olmuş. 13. sırada 3. iliğimi açacağım. Toplamda ön kısımda 4 ilik açacağız. Bedenimizi bu şekilde haroşa olarak örmeye devam edelim. İliklerimizi açalım arkadaşlar. Lastik kısmına kadar örüp gelelim. Bedeni lastik kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 4 tane 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. Son açmış olduğum ilikten sonra 28 sıra ördüm. Şimdi bu sırada kesimler yapacağım. Daha sonra da bir ters bir düz olarak lastik kısmını tamamlayacağım. Yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmek ördükten sonra bir ilmek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Yani bir ilmek kesiyorum. Yine 16 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar 16 ilmek örüp 1 ilmek kestim arkadaşlar. Toplamda 8 ilmek kestim. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. 3 ilmeği tekrar şişime takıyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü tamamen haroşa olarak örelim. Tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüze geçtim. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak lastik kısmını örelim. Lastik kısmımızı 10 sıra aynı kolda örmüş olduğumuz gibi örüp yine aynı şekilde kesim yapabiliriz. İsterseniz farklı şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beden kısmımızın lastik kısmını tamamlayıp daha sonra kapşonumuzu örmeye geçelim. Bedendeki lastik kısmını da keserek tamamladım arkadaşlar. Şimdi kapşonu için yakamızdan ilmek alarak kapşonunu öreceğim.
kenarda olan birit kısmının üzerinden 3 tane ilmeğimi aldım. Bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi alıyoruz. Yakamızı 90 ilmekle başlamıştık. Yine 90 ilmek yakamızdan ilmek alacağız. İlmeklerimi bu şekilde tığ yardımıyla çıkarıyorum. İlmeklerimizi bu şekilde alalım arkadaşlar. İlmeklerimi yakamızdan aldım arkadaşlar. Son 3 ilmeği ise birit kısmından 3 ilmek olarak çıkardım. Toplamda şişimde 90 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu yine bizim 3 ilmek birit ilmeğimiz olacak. Şimdi bu kısımda düz olarak olmaması için, ilmeklerimizin haroşa olarak düşmesi için kapşonumuzu yine haroşa olarak öreceğim, fakat haroşamı bu sefer düz olarak öreceğim. Ters olarak değil de ilmeklerimi kapşon kısmında düz olarak örüyorum. Ön yüzde artırmalarımız olacak arkadaşlar. Şimdi arka yüzü tamamen birit kısmına kadar düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Şişimizde toplam 90 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Şimdi tam orta kısımda 12 ilmeğimiz olacak. 12 ilmeğimizin her iki yanına birer artırma yapacağız. Beni takip ederek örerseniz sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne almıyorum arkadaşlar. Yine bu yüzümüzde de düz olarak öreceğiz. Kapşonumuzda haroşalarımızı düz olarak öreceğiz. Örmüş olduğum 3 ilmeği de sayarak toplamda 39 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Bu tarafta 39 ilmek ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. Artırma yapmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum.
Şimdi 12 ilmek örüp bir artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi yine 12 ilmek ördüm. Artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi burada 39 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 39 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyorum. Beden kısmındaki haroşamızı her iki yönde önden atarak, yani her iki tarafta da ters örgü örerek haroşamızı yapmıştık. Fakat kapşonda her iki yönde düz olarak örüp haroşamızı elde ediyorum. Çünkü kapşonla beden arasında bu arada düz örgü mesafesi çok fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden mesafe olmaması için, çirkin bir görüntü olmaması için kapşonumuzu her iki yönde de düz olarak örüyorum. Sizler için o görüntü sıkıntı yaratmayacaksa sizler yine kapşonu önden, yani her iki yönde de ters olarak örebilirsiniz. Şimdi sondaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Bu sırada artırmamız olmayacak. Her ön yüzde 12 ilmeğin kenarlarına birer artırma yapacağız. Bu yüzde yine artırmış olduğum ilmekleri de düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmek bu ilmekti arkadaşlar. Onu da örüyorum ve tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Artırma yapmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada olan 12 ilmeği yine düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani her ön yüzde 12 ilmeğimizin kenarlarına birer artırma yapacağız. Artırmamı yaptım. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde toplamda
6 bir tarafta, 6 bir tarafta toplam 12 ilmek artırma yapacağız arkadaşlar. Daha sonra artırmış olduğumuz ilmeklerle birlikte toplam bizim 102 ilmeğimiz olacak. 12 ilmek artırırsak 90 ilmeğimiz vardı. Toplamda 102 ilmeğimiz olacak. Kapşonumuzu 102 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde 12 ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Altı ilmek bu kısımda, 6 ilmekte bu kısımda toplamda 12 ilmek artırmış olduk arkadaşlar. Ortada 12 ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yaptık. Şimdi 102 ilmeğimizle örmeye devam edelim. Kapşonu 48 haroşa sırası ördüm. Toplamda şişimizde 102 ilmeğimiz vardı. 51 ilmeği örerek tam orta kısma kadar geldim. Şimdi dikişsiz olarak birleşimini yapacağım. İpimi yeteri uzunlukta kestim. Daha sonra örgü iğnesine taktım. 2 şişi şu şekilde birleştiriyorum. Kapşonumuzun tepesine dikişsiz olarak birleştireceğim. Dikiş izi olmayacak arkadaşlar. İlk önce buradaki ilmeğimden ipimi geçiriyorum ve çıkarıyorum. Daha sonra arkadaki şişime şu şekilde iğneyi geçirip hemen yanındaki ilmeği de geçirip iğnemi çıkarıyorum. Daha sonra buradaki ilmekten şu şekilde ipimi geçiriyorum. Yine şişten ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğe bu şekilde batıp yine hemen yandaki ilmeği de alarak ipimi geçiriyorum ve şişten çıkarıyorum. Şimdi buradaki ilmeğin içerisine batıyorum ve şişteki ilmeğe batıp şişteki ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra arka tarafa geçip buradaki ilmekten iğnemi geçiriyorum ve şişteki ilmeğe iğnemi geçirerek ilmeği şişten çıkarıyorum. Buradaki ilmeğe iğneyi ve şişteki ilmeğe iğneyi geçirip şişteki ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğe batıp yine şişten bir ilmek alıyorum. Almış olduğum ilmeği şişten çıkarıyorum. Bu şekilde dikişsiz olarak yani iğne ile örerek şapkamın tepe kısmını birleştiriyorum. Bu arkadaşlar birleştirme tekniğini örmüş olduğunuz kapşonlu hırkalarda kullanabilirsiniz.
buradaki ilmeği şu şekilde batıyorum. Şişteki ilmekten iğnemi geçiriyorum ve ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğe de bu şekilde batıp yine şişteki ilmekten iğnemi geçirip ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde örerek birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikiş izi de belli olmamış oluyor. Şimdi bu şekilde biraz ilerleyelim. Birit kısmına kadar birleştirerek geldim. Şimdi yine bu 3 ilmek birit kısmımızı şu şekilde alıyorum. Yine aynı şekilde ilmeği şişten çıkarıyorum. Daha sonra bu ilmeğe bu şekilde batıyorum. İlmeklerimi yine birbirine ekleyerek birleştiriyorum. İlmeklerimizi bu şekilde birleştirip sıkıştıralım. Daha sonra buraya ilmeğimizi sabitleyerek kapşonumuzu tamamladık arkadaşlar. Herhangi bir dikiş izi olmadan şapkamızı iğne yardımıyla örerek birleştirdik. Şimdi hırkamızın cep kısmına geçelim. Hırkamıza düğmelerini diktim arkadaşlar. Şimdi cep kısmına geçeceğim. Şu kısma cep yapacağız. Şişime 26 ilmek attım arkadaşlar. Cebimiz için şişimize 26 ilmek atalım. Cebimizi de hırkamızda olduğu gibi haroşa olarak örelim. Cebimizin kenarlarında yine haroşa olarak yapalım arkadaşlar. Sondaki ilmeği örmeden alıp döneceğim. Sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Bu yüzde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Yine sondaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçiyorum. Bu şekilde cebimiz için haroşa olarak devam edelim. Cebimizi tamamlayıp gelelim. 26 ilmekle başlamış olduğumuz cebimize 20 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Şimdi şu 3 kenarını dikiyorum. Bu kenarını diktim. Şu şekilde dikelim. Yine dikiş izimiz belli olmadan dikiyoruz. Cebimizin 3 kenarını dikelim. Daha sonra cep kapağını yapmaya geçelim arkadaşlar.
Şimdi hırkamızın cep kısmının üzerine kapak yapacağız arkadaşlar. İpimi arka tarafa geçirdim. Arka kısma sabitledim. Şimdi buradan ilmeklerimi almaya başlıyorum. Cebimizin üzerindeki haroşadan değil de bir üstteki haroşadan ilmeklerimi almaya başlıyorum. Şu şekilde. Toplamda 26 ilmek alacağız arkadaşlar. Bu ipi daha sonra kaybedeceğim arkadaşlar. O bağlamış olduğum ip sanırım. Bu şekilde ilmeklerimizi bir tığ yardımıyla 26 ilmek olana kadar alalım. 26 ilmek aldım. Şimdi örmeye geçiyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine haroşamı her iki yüzde düz olarak örüyorum arkadaşlar. Yine burada herhangi bir potluk oluşmaması için her iki yüzde düz olarak öreceğim. Bu sırada ilk sırada bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ilk 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 3 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Bu yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine son 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeklerimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi diğer yüze geçiyorum. Bu yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim.
Sonda olan 3 ilmeğimi örmüyorum. İpimi öne aldım. İlmekleri şişime geçirip diğer yüze geçiyorum. Bu yüzde örmeden almış olduğum ilmeklerimi de düz olarak örüp diğer ilmeklerimi son 3 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Yine kenar kısımlarına birit yapmış oluyoruz arkadaşlar. Cebimizin kenarlarına, kapak kısmının kenarlarına birit yapmış oluyoruz. Sondaki 3 ilmeğimi örmeden alıp yine diğer yüzüme geçiyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüp ipimi arkaya alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra örelim arkadaşlar. Kapak kısmını 8 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ve 8. Şimdi hem birit kısmımızı yapacağız hem de kesim yapacağız. İlk 3 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Fakat burada 3. ilmeğimle buradaki haroşa ilmekten bir tane alıp keseceğim. 3. ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmekleri şişe geçiriyorum. 3 ilmeğimi şişe geçiriyorum. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Burada olan ilmeği çeviriyorum. 3. ilmeği ve yanındaki ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmekleri şişe takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek örüyorum. 3. ilmeği çeviriyorum. Yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar 3 ilmeği şişime taktım. 2 tanesini düz olarak ördüm. 3. ilmeğimi çeviriyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Yine ilmeklerimi şişe takıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimi çeviriyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Kapak kesmeni bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kenarlarda yapmış olduğumuz birit kısmıyla birlikte çevirmiş oluyoruz. İlmeklerimi şişe geçiriyorum. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi çeviriyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Bu şekilde örerek kapağımızı tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi 6 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 3 ilmek buradaki birit kısmının ilmekleri, 3 ilmek de buradaki birit kısmının ilmekleri. Şimdi tığ yardımıyla kapatmayı yapacağım. Buradaki ilmekten bir tane alıp buradaki 2 ilmekten geçiriyorum. Daha sonra buradaki ilmeği alıyorum. Buradaki ilmekten geçiriyorum. Ve sondaki ilmeği alıp bu sondaki ilmeği alıyorum ve hepsini birlikte toplayıp cep kısmımın bu birleştirme kısmını da
tamamlamış oluyorum. Daha sonra buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Kapak kısmını da tamamlamış olduk. Cep kısmımızı tamamladıktan sonra bu kısma da bir tane düğme diktim. Zaten beden kısmına düğmelerimi dikmiştim. Şimdi kolu nasıl dikiyorum? Yine dikiş izi belli olmadan nasıl dikiyorum onu göstereyim arkadaşlar. Bu kısmı şu şekilde yine ters olarak dikelim. Yani çeviriyorum. Şu şekilde ters kısmından dikmiş oluyorum. Bunu normal dikmiş olduğumuz gibi dikiyorum. Bu lastik kısmını bir ters, bir düz olan kısmını bu şekilde dikiyorum. Daha sonra bunu bu şekilde çeviriyorum. Şu şekilde ön yüzde bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Kenar kısımlarına yapmış olduğumuz dişlerden ipimi geçiriyorum. Şu şekilde dikiyorum ve dikişsiz olarak, yani dikiş izi belli olmadan dikmiş oluyoruz. Diğer kolumu daha önce diktim. Şu şekilde herhangi bir dikiş izi yok arkadaşlar. Sizler de örmüş olduğunuz hırkalarda bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu şekilde kolumuzu da tamamlayalım. Daha sonra kapşonumuzun kulaklarını yapalım arkadaşlar. Kulak içinde 26 ilmekle başladım. 18 haroşa sırası ördüm. Şimdi şu şekilde birleştiriyorum. Örmüş olduğumuz parçayı ikiye katlıyoruz. Bu şekilde birleştirelim. Birleştirdikten sonra şu şekilde büküyorum. Alt kısmından dikeceğim. Bu şekilde alt kısmını birleştiriyorum. Daha sonra kapşonumuza şu şekilde kulaklarımızı birleştirelim arkadaşlar. Burada olan iplerle
kapşonumuza yapmış olduğumuz kulaklarımızı birleştirip kapşonumuzu tamamlayalım. Kapşonuma örmüş olduğum kulakları da dikerek şapkamı tamamladım arkadaşlar. Hırkam bu şekilde. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.